Kısaca Güney Kutup penguenleriyle başlayalım. Penguen, Spaniskiformes takımında Spanichidae familyasında yer alan, uçamayan, yüzebilen, dimdik durabilen perde ayaklı deniz kuşudur. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos adalarının kıyılarında yaşarlar. Ancak Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'de penguenler bulunmaz. Büyüklük bakımından 30-105 santim arasında değişik 18 kadar türü bilinmektedir. Hemen hemen tüm penguen türleri Güney Yarımküre'ye özgü olsa da sadece Antarktika gibi soğuk iklimlerde bulunmazlar. Ardından Güney Kutup fokları ile devam ediyoruz. Fokların güzel kürkleri ve yağları nedeniyle 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılda büyük ölçekli avlandılar. Aslında erken Antarktika keşiflerinin çoğu foklar sayesindeydi. Antarktika gezisinin en keyifli yanlarından biri de fokları yakından gözlemleyebilmektir. 35 fok türünden yalnızca 6'sı Antarktika'da yaşarken bu 6 tür aslında dünyadaki tüm fokların büyük çoğunluğunu oluşturur. 6 tür Antarktika kürk fokları, leopar fokları, roz fokları, güney fil fokları, yengeç yiyen fokları ve Weddell foklarıdır. Şimdi gelin birlikte Güney Kutup balinalarını tanıyalım. Sırt yüzgeci yoktur. Göğüs yüzgeci ise büyük ve geniştir. Kuyruğu oldukça geniştir ve bu genişlik vücut uzunluğunun %40'ına ulaşabilir. Yavru yeni doğduğunda 4-5-6 metre uzunluğundadır ve yetişkinin boyu ise 13-16 metre arasında değişir. Raporlanan en büyük bireyin boyu 18 metre ve ağırlığı 100 tondur. Gelin şimdi sevimli Kuzey Arktik tavşanını tanıyalım. Arktik tavşanı, Arktik tundurasında ve diğer buzlu biyomlarda yaşamaya oldukça adapte olmuş bir tavşan türüdür. Arktik tavşanı kısa kulakları ve uzuvları, küçük bir burnu, vücudunun neredeyse %20'sini oluşturan yağ ve kalın bir kürk tabakasıyla hayatta kalır. Genellikle ısınmak ve uyumak için yerde veya karın altında delikler kazar. Arktik tavşanları, tavşanlara benzer ancak daha kısa kulakları vardır. Ayakta dururken daha uzundurlar ve tavşanların aksine aşırı soğukta gelişebilirler. Şimdi ise hepimizin çoğunlukla bildiği Kuzey Arktik kutup ayısından bahsedelim. Kutup ayısı aynı zamanda beyaz ayı ya da deniz ayısı, ayıgiller familyasından soğuk Kuzey Kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür. Yaşamakta olan en büyük kara etoburudur ve bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır. Yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlamıştır. Kalın kürkü onu soğuktan korur. Beyaz görünümü avlarından saklar. Kutup ayısı hem karada hem denizde hem buzda hem de su içinde zorlanmadan avlanır. En çok balık ve foklarla beslenir. Şimdi ise Kuzey Arktik morsundan bahsedelim. Mors, Kuzey Kutbu'nda Arktik Okyanusu ve Kuzey Yarımküre'nin subarktik denizlerinde aralıklı dağılım gösteren büyük bir deniz memelisidir. Odobenidae familyasında ve Odobenus cinsinde yaşayan tek türdür. Bu tür iki alt türe ayrılır. Atlas Okyanusu'nda yaşayan Atlantik morsu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşayan Pasifik morsudur. Gelin şimdi hep birlikte Kuzey Arktik kutup tilkisini tanıyalım. Kutup tilkisi köpekgiller familyasına dahil Volpis cinsi içinde yer alan Arktik bölgelere özgü küçük bir tilkidir. Bu tilkinin kürkü kışın beyaz, yazın koyu kahverengidir. Kürkü avcılar için ilgi çekicidir. Uzun, tüylü ve kalın kuyruğunu şiddetli soğuklarda atkı ya da yorgan olarak kullanabilir. Koku alma yetisi çok gelişmiştir. Hızlı bir koşucu, iyi bir yüzücüdür. Kuzey Kutbu'nda kış başlangıcında Mart-Nisan aylarında kutup tilkisi çiftleri gelecekteki yavruları için yuva hazırlarlar. Bu yuvaların çoğu kuşaktan kuşağa miras kalır. Bazılarının 300 yıl kadar kullanıldığı saptanmıştır. Ardından Güney Kutup fokları ile devam ediyoruz. Fokların güzel kürkleri ve yağları nedeniyle 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılda büyük ölçekli avlandılar. Aslında erken Antarktika keşiflerinin çoğu foklar sayesindeydi. Şimdi gelin birlikte Güney Kutup balinalarını tanıyalım. Sırt yüzgeci yoktur. Göğüs yüzgeci ise büyük ve geniştir. Kuyruğu oldukça geniştir ve bu genişlik vücut uzunluğunun %40'ına ulaşabilir. Yavru yeni doğduğunda 4-5-6 metre uzunluğundadır ve yetişkinin boyu ise 13-16 metre arasında değişir. Raporlanan en büyük bireyin boyu 18 metre ve ağırlığı 100 tondur. Ardından oldukça ilginç Kuzey Arktik kutup papağanı ile devam ediyoruz. Bayağı deniz papağanı, dalıcı martigiller familyasından bir kuş türüdür. Başlıca olarak İzlanda ve Faroe adalarında yaşayan deniz papağanları, Kanada, Kuzey Avrupa ve Arktik daire gibi diğer bölgelerinde yerli canlısıdır.
Bayağı deniz papağanı siyah beyaz tüyleri, alaca renkli papağanımsı gagasıyla dikkat çeker. Gözlerinin çevresinde bulunan siyah desen ona palyaçoya benzeyen bir görünüm kazandırır. Şimdi de Kuzey Arktik lemmingini tanıyarak devam ediyoruz. Kuzey yakalı lemming veya Nearktik yakalı lemming bazen Kanada'da Prairie Land yakalı lemming olarak da adlandırılır. Kuzey Amerika'nın Arktik bölgesinde ve Wrangel adasında bulunan küçük bir lemmingdir. Kısa tıknaz bir gövdesi kalın bir kürkle kaplıdır. Sırtında ince siyah bir şerit ve açık gri alt kısımları vardır. Küçük kulakları, kısa bacakları ve çok kısa bir kuyruğu vardır. Göğsünde soluk kahverengi bir yakası vardır. Kışın kürkü beyaza döner ve ön yakalarında büyük kazma pençeleri vardır. 14 cm uzunluğunda, 1,5 cm kuyruğu vardır ve yaklaşık 40 gram ağırlığındadır. Şimdi de kutup Arktik misk öküzüne bakıyoruz. Misk sığırı veya misk öküzü boynuzgiller familyasından Arktik bölgede yaşayan bir memeli türüdür. Kalın derisi ve adının geldiği erkeklerin yaydığı güçlü kokusu ile tanınır. Bu misk kokusu üreme döneminde dişileri çekmek için kullanılır. Misk öküzleri asıl olarak Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde ve Grönland'da yaşar. İsveç, Sibirya ve Norveç'e de küçük popülasyonlar yerleştirilmiştir. Şimdi ise büyük bir ihtişama sahip olan Kuzey Arktik rengeyiğini tanıyalım. Arktik rengeyiği, Doğu Grönland rengeyiği olarak bilinen, bir zamanlar Doğu Grönland'da yaşamış rengeyiğinin bir alt türüydü. 1900'den beri soyu tükenmiştir. Rengeyikleri Kanada ve Alaska'nın geniş topraklarındaki muazzam göçleriyle bilinirler. Bazen yiyecek kaynakları aramak için bir yıl boyunca 4800 kilometre yol kat ederler. Bu uzun göç, rengeyiklerinin biraz daha uzun ve daha uzun uzuvlara sahip olması anlamına gelir. Son olarak Kuzey Arktik Sibirya kurdunu tanıyarak kutup hayvanları ile ilgili olan yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Sibirya kurdu orta büyüklükte bir kızak köpeği cinsidir. Cins Spitz genetik ailesine aittir. Kalın tüylü çift katlı kürkü, dik üçgen kulakları ve belirgin işaretleriyle tanınır ve benzer görünümlü Alaska Malamute'den daha küçüktür. Sibirya kurdu Kuzeydoğu Asya'da ortaya çıkmıştır ve burada Çukçi halkı ile Sibirya'nın Koryak, Yukakhir ve Kamçadal halkları tarafından kızak çekme ve arkadaşlık için yetiştirilmektedir. Ataları Sibirya Arktik'inin aşırı soğuk ve sert ortamında yaşamış olan aktif, enerjik ve dayanıklı bir türdür. Sonraki yolculuklarda görüşmek üzere.